Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Fatih Bey. Sağ olun. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam bu alloblast diye bir kavram var biliyorsunuz. Bundan biraz bahseder misiniz? Alloblast nedir? Ne için kullanılır? Pek çok seyircimiz de bunu merak ediyor. Çünkü pek çok kişi artık bu soruları sormaya başladı. Bununla ilgili biraz bilgilenmek isteriz. Tabii alloblast yeni nesil aslında tıbbi tedavi. Hatta tüm dünyada ileri tıbbi tedavi ürünü olarak geçen hücresel bir iyileştirme metodu. Pek çok kişinin hatırladığı, bildiği bir fibroblast, otolog fibroblast vardı hatırlarsınız. Kulak arkasından işte punch alıp yaptığımız, kişinin kendi dokusundan ürettiğimiz için de gayet güvenli ve mutlulukla kullandığımız. Ancak uygulama açısından belli eksiklikleri olan ve hastayı daha çok defaten en az 3 kez kliniğe çağırmamız gereken, çok senkron olmamız gereken belli zorluklar içeriyordu. Tabii hala etkinliğini ve geçerliliğini koruyan bir yöntem olmakla beraber alloblast dediğimiz allojenik hücrelerden üretilen yine bir canlı hücre enjeksiyonu mucize gibi bir İş artık aslında. İş oraya doğru gidiyor. Tıbbın yavaş yavaş mucizevi dokunuşlarına doğru gidiyor. Sünnet derisinden elde ediliyor. Yeni doğan bebeklerin sünnet derisinden elde edilen bir canlı hücre formasyonu. Tabii ki canlı hücre doku altına verildiğinde yarattığı iyileşme inanılmaz. Çünkü özellikle yeni doğan bir günlük bebeklerden alınmış doku kültürlerinin çoğaltılması esnasında tamamen genç fibroblastlar üretiliyor. Genç fibroblastların yaşlı fibroblastlardan çok ciddi ayrımları var. Ömürleri uzun, telomerleri uzun, mitokondriyal aktiviteleri çok fazla, yani hücre canlılığı ve enerjisi çok yüksek, nekroz ise çok dirençli ve oksidatif stres açısından çok düşük bir düzeydeler. Yaşlandıkça fibroblastlarımız, somatik fibroblastlarda nekroza dayanıklılık azalıyor, mitokondriyal aktivite düşüyor. Telomerlerimiz zaten doğduğumuz gün itibariyle kısalmaya başlıyor. İyice kısalmış telomerler derken yaşlılık. Cilt yaşlılığı hep bahsediyoruz ya, cildin elastik kolajen liflerin azalması ve hücreler arası matris dediğimiz o hücreler arasını dolduran sıvının ve diğer bağ dokusu elemanların azalmasıyla incelmesi ve buna bağlı olarak da cilt yüzeyinde ortaya çıkan kırışıklıklar, sarkmalar, lekeler gibi cansız görünüm gibi sonuçlar. Cilt yaşlanmasının temeli bu. O zaman biz ne yapalım ki cildin yaşlanmasını yavaşlatalım, belli noktalarda virajı geriye çevirelim ve daha genç, daha iyi bir cilt elde edebilelim. Bu noktada işte alloblast son derece ciddi bir silah. Tabii ki sadece estetikte kullanılmıyor. Biz estetik olarak anti-aging, akne izleri, kırışıklık, cildin sarkmasının önüne geçmek, leke, geniş gözenek gibi tüm cilt problemleriyle ilintili bir şekilde bunu kullanırken aynı zamanda bu hücreyi, canlı hücreden kaynaklanan tedavi ürününü diş hekimleri, ortopedistler, fizik tedaviciler, yara iyileşmesi için pek çok tıbbi daldaki hekim arkadaşlarımız da kullanmakta. Çok ciddi bir süreç aslında. Yani böyle anlatınca canlı hücre, sünnet derisi hastaların aklından pek çok soru geçiyor çok doğal olarak. Bunlar kimden alınıyor, nasıl hazırlanıyor? Güvenli bir uygulama olabilir mi? Acaba ben tehdit altına mı giriyorum? Başka birinin hücresi organ bağışı gibi mi oluyor? Acaba vücudumda bir takım immün reaksiyonlar ortaya çıkabilir mi gibi korkulara kapılabiliyorlar haklı olarak. Doku uyumu olur mu mesela? Evet gibi sorular evet. geliyor. Oysa ki hiç doku uyumu henüz antijenlerin oluşmadığı bir dönemde alındığı için doku uyumsuzluğu diye bir şey asla bu tarz üründe söz konusu değil ve üretimin yapıldığı yer tabii ki çok ciddi kriterlerle, dünya standartlarında kriterlerle değerlendirilip ruhsatlandırıldığı için çok güvenli. Sadece tesise bakılmıyor, bir hücre üretimi yapılacaksa eğer, bu tesisin altyapısı, çalışanları, bir hücre bankası olması gerekliliği mutlaka göz önüne alınıyor ve süreç çok uzun.
Anne baba mutlaka alınacaksa bir çocuktan bu sünnet derisi, anne babanın sağlık durumu, gebelik boyunca izlenmesi, pek çok sorular ve parametrelere göre değerlendiriliyor. Genetik testler, tanı testleri yapılıyor. 4 ay boyunca sürekli, son gebeliğin son 4 ayı boyunca sürekli bir takip, sağlıklı bir doğum. Doğumdan sonra yine bebeğe yapılan son derece önemli genetik testler ve pek çok test sonucunda alınmasına karar verilerek güvenli ve steril ortamlarda alınıyor. Çok yetkin kişiler tarafından çok yetkin tesiste üretiliyor. Burada sadece dünya standartlarındaki kriterlerden bir tanesi de şu: hangi amaçla kullanılacağına göre değerlendiriliyor ve üretiliyor ve bunun kullanım şekline göre üretiliyor. Yani çok uzun ve ciddi bir yoldan geçtikten sonra bizim elimizde tamamen güvenli, kişiye rahatlıkla uygulanabilecek, bundan dolayı bir doku reddi reaksiyonu veya başka bir sıkıntı oluşmadan kabullenilebilecek bir canlı hücre formu var elimizde. Hocam peki normal bir enjeksiyon gibi mi uyguluyorsunuz? Evet, kesinlikle biz bunu cilt ve cilt altına etki etmesi için gerekli bir seviye var. O seviyede minik minik ince bir iğne ucuyla doku altına vererek o bölgede iyileşmeyi sağlıyoruz. Tabii ki az önce dediğim gibi çeşitli branşlardaki hekim arkadaşlarım da kendi branşlarına ait alanlarda kullanıyorlar. Son derece güvenli, hiçbir şekilde endişeye yer vermeyecek biçimde en etkili gençleştiren yöntem diyebilecek miyiz? Bakalım, göreceğiz tabii süreç içerisinde, ama şu anda yapılan çalışmalar, laboratuvar sonuçları ve pratik hayatta bizim de tecrübe ettiğimiz sonuçlar gerçekten bu genç hücrelerin, genç fibroblastların doku altımızda nasıl hareket ettiğine dair yüzeydeki parlaklıkla ve gençlikle bize bir sonuç gösteriyor. Hocam peki ne kadar arayla kullanılabiliyor? Aslında tekrarı çok hızlı gerçekleşmiyor. Gerek kalıyor mu kalmıyor mu, bu biraz da cildin yapısına ve kişinin yaşına bağlı. Bazı hastalarda bir kez yaptıktan sonra bir ikinci tekrarına 2-3 yıldan önce ihtiyaç duyulmazken, tabii ki biraz daha sorunları derin kişilerde yapmak istersek 6 ay ila 1 sene içerisinde en erken tekrarı söz konusu. Çünkü gösterilmiş ki genç fibroblastlar koyduğumuz dokuda en az 6 ay indüksiyon işine devam ediyor. Peki yaptıran kişi ne bekleyerek size başvuruyor ya da siz o kişiye ne vaatte bulunuyorsunuz? Yani neleri yapabileceğini söylüyorsunuz? Öncelikle cildin gençleşme prosedürü olarak bunu görmek lazım. Dolayısıyla yaşlanmanın belirteçleri olan kırışıklıklar, sarkmalar, dokunun gevşemesi özellikle, tonüsünü kaybetmiş olması büyük bir yaşlılık belirtisi. Dokunun tonüsünü tekrar kazanması, daha gergin bir cilt. Tabii ki lekeyi bir kerede %100 geçirir diyemiyorum. Leke daha başka bir sorun, ama lekelerin görüntüsünde iyileşme veya düzelme beklemek çok olası. Özellikle genç hastalarımızda da akne skarları gibi daha yara sorunlarında işe yarıyor. Peki uygulama süreci nasıl hocam? Hasta açısından aslında çok kolay. Çünkü başvuruyu aldıktan sonra biz kendisini ürün bize gelmeden önce davet ediyoruz. Yüzünü lokal anestezik bir kremle, her zaman olduğu gibi hafif uyuşturduktan sonra, çünkü çok ince bir iğne, ağrısızı yok denecek miktarda dezenfeksiyonunu yapıp küçük ince bir iğneyle işlemini yapıyoruz. O gün için yüzüne su değdirmemesini ve makyaj yapmamasını tabii ki istiyorum. Hatta her yüze yaptığım ya da vücuda yaptığım iğneli işlemden sonra olduğu gibi o gün için çok ağır aktif bir spor da yapmamasını rica ediyorum. Ertesi gün zaten her şey yoluna girmiş oluyor ve iyileşmeyi tabii ki kişiden kişiye süreç değişebilmekle beraber 3 hafta ile 8 hafta arasında görmeye başlıyor. Peki hocam uyguladığınız hastalardaki sonuçlar hastaları tatmin ediyor mu? Çoğunlukla evet. Yani resimlerini çektiğiniz zaman önceki ile sonraki arasında. Çoğunlukla tatmin oluyoruz. Çünkü biz kadınlar biraz mükemmelliyetçiyiz biliyorsunuz.
Bazen sonucu fark etmeyebiliyoruz gözümüzle görmeden. Bazen de daha iyisini istiyoruz. Aslında hep daha iyisini istiyoruz elbette. Ama tabii ki fotoğrafla sonuç tespit edildiği için sonuçlarımız çok güzel. Aslında şöyle söylemek lazım çünkü alloblast yeni bir teknoloji aslında ve Çok. doku kültürü yani insan vücudundan aktarılabilen bir şey. Aslında biyo bir tedavi. Şimdi gençlik aşısı dediğimiz şeyler biraz daha mezoterapi ürünleri. Bunların içerisinde bir sürü amino asitler, vitaminler var ama bu bambaşka bir şey. Bunları peki kıyasladığınız o gençlik aşılarıyla elde ettiğimiz sonuca göre alloblast tedavisiyle elde edilen sonuçlar çok daha iyi, tatminkar. Elbette. Şimdi orada biz oraya canlı hücre veriyoruz. Direkt işi yapan hücreyi koyuyoruz ve bunu kendi hücrelerimizden çok daha genç bir hücre koyarak yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla diğer tarafta bizim yaptığımız şey nedir? Oraya kullanacağımız her şeyi ekleyerek kendi hücrelerimizi tetiklemek ve bu süreci yönetmek ki orada bile inanılmaz güzel sonuçlar varken tabii çok daha genç ve bu işi birebir yapan hücrenin o bölgede bulunması ve bu genç hücrenin bir takım hücresel faaliyetleri de kontrol edip düzenleyebilme kapasitesi ve kabiliyeti olan hücreler olması sonuçta tabii farklılık yaratıyor. Hocam süremiz çok azaldı ama son bir şey soracağım. Ekonomik bir şey mi yoksa biraz pahalı bir şey mi? Yani fiyatını söylemek zorunda değilsiniz tabii ki de. Hani Pahalı uygulanabilir kime bir şey göre mi? neye göre değişen bir kavram olduğu için Uygulanabilir bana bir şey göre mi? bu kadar yüksek bir teknoloji için ve elde edilen sonuçlar açısından değerlendirdiğimde çok uygun. Çok teşekkür ederim hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'iydi. Kendisine vermiş olduğu bu teknolojik bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.